13 Aralık sabahı berrak, soğuk ve hareketsiz bir şakakla doğdu. Sıcaklık sıfırın 31 derece altında, ama güneş saat 10.30'ya kadar kalktı, neredeyse öğlene kadar kalkmıştık. Sürücüler birlikte ve köpeklerimiz bir başlangıç için koşumlu. Küçük partimiz 10 adamın oldukça yenilikçi ve resmizil bir görünümü sergiledikleri neşeli işlemeli kürk paltolar, kırmızı kuşaklar ve sarı tilki derisi başlıklar, evimizin önünde bir topluluk oluşturarak veda ederken, İspreyvnik ve binbaşı. 8 ağır yüklü kızak menzil olarak yerleştirildi, kapının önünde bir sıra vardı ve neredeyse 100 köpek sıçrıyordu koşumlarına, telaşla karşı koyular ve kulakları sağır edici ulumalar yükseltiyordu sabırsızlık içinde. Evden çıktığımızda durgun, soğuk havaya çıktık atmosfer. Herkese veda ettik, içten bir, Allah korusun, siz, çocuklar, diye binbaşı tarafından konuştu ve uçan kar bulutu içinde yola çıktılar, yüzümüzü yanan ateş kıvılcımları gibi yakıyordu. Eski Pader'in, Giziga kazaklarının şefi, beyaz, buz saçlı ve sakallı, duruyordu geçerken küçük kırmızı kütük evinin önünde bize el salladı, son veda, kürklü kapüşonuyla büyük seviyeye doğru süzülürken kasabanın arkasındaki bozkır. Henüz öğle vakti olmuştu. Ama güneş, en yüksek irtifasında olmasına rağmen, güney ufkunda alçakta kırmızı bir ateş topu gibi parlıyordu ve garip karanlık bir alacakaranlık, beyaz kış manzarasının üzerinde asılı duruyordu. Yapabilirim güneşin yeni doğduğu izlenimini ve yakında gündüz olacaktı. Ara sıra beyaz bir ptermigan uçurdu önümüzde, yüksek bir uğultu duyuldu, sert bir, kuerk, 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 korkuyla birkaç çubuk uzaklaşıp karın üzerine yerleşti ve aniden görünmez hale geldi. Birkaç karan hareketsiz oturuyordu geçerken, çam çalılıkları vardı ama tüyleri başlarının etrafında karışık görünüyorlardı ve donmuş ve sersemlemiş görünüyorlardı yoğun soğukla. Giziga boyunca uzanan mavi ahşap kuşağı nehir, akıntılar içinden görünüyormuş gibi hatlarında sallanıyor ve titriyordu. Sıcak havanın ve 30 mil uzaktaki beyaz hayalet benzeri dağların güneyde ise yukarı fırlatıldı ve kırılması sonucu binlerce havalı, fantastik şekil fark edilmeden bir parçaya eriyip bir diğeri, çözülen bir dizi görüş gibi. Her özelliği manzara tuhaf, kutup havasıydı. Kırmızı güneş yavaşça ilerledi güney ufku, ta ki beyaz, karlı bir zirvede durana kadar güneybatıda çok uzaklarda ve sonra, henüz bir gün bekliyorken, aniden kayboldu ve kasvetli alacakaranlık yavaş yavaş derinleşti geceye kadar. Gün doğuşundan beri sadece 3 saat geçmişti. Ama yine de yıldızlar vardı, birinci büyüklükte olanlar zaten açıkça ayırt edilebiliyordu. Gece boyunca yaşayan bir Rus köylünün evinde durduk, Giziga Nehri'nin kıyısında, yaklaşık 15 verst doğusunda. Yerleşim. Çay içerken özel bir haberci geldi köyden, veda olarak 2 donmuş yaban mersinli turta getirerek binbaşının saygı göstergesi ve medeniyetin son hatırası. Bu lezzetlere bir şey olmasından korkuyormuş gibi davranıyorlar, eğer onları yanımızda taşımaya çalışırsak, Dold, önlem olarak birini son yaban mersini kadar yedi ve yerine onu yemeye çalışarak kendini görev anlayışına feda etmeye zorla diğerini ise korumasına kendim baktım ve sonsuza dek koydum, kazara olası durumların erişemeyeceği bir yerde. Ertesi gün Malmovka'daki küçük kütük yurta ulaştık, Giziga'ya giderken bir gece geçirdiğimiz yer ve soğuk olarak hala yoğun olsa da, tekrar faydalanmaktan memnunduk. Sığınacak ve Yagor'un yaktığı sıcak ateşin etrafında toplanmak, odanın ortasında kil sunak. Yeterince yer yoktu, tüm grubumuzu ve adamlarımızı barındırmak için kaba tahta zemin, dışarıda, çaydanlıklarının üzerinde asılı duran devasa bir tamarek kütük ateşi, buz gibi sakallarını erittiler, kuru balık yediler. Neşeli Rusça şarkı söylediler, şarkılar ve kendilerini o kadar coşkulu bir şekilde mutlu ettiler ki bizi cezbetmeye başladık. Bir çatı lüksünden vazgeçip kendi evlerine ortak olmak uğruna açık hava eğlenceleri. Ancak termometrelerimiz işaret 35 derece sıcaklık ve dışarı çıkmadık, sadece bir alışılmadık derecede yüksek bir kahkaha patlaması muazzam bir Sibirya dilini duyurdu, duymaya değer olduğunu düşündüğümüz bir şaka. Dışarıdaki atmosfer ilham verici bir etki yaratacak kadar havalı görünüyordu, canlı kazaklarımıza karşı da vardı. Ama bu tamamen fazla sert, alışılmadık Amerikan anayasaları. İyi bir ateşle birlikte ve bolca sıcak çay içtik, kendimizi çok rahat etmeyi başardık yurtun içinde ve uzun akşamı sigara içinde veda etti. Çerkes tütünü ve çam kabuğu, Amerikan şarkıları söylüyor, anlatıyor hikayeler ve iyi niyetli ama sıçan kazakımızı sorgulamamız meranef. Sonunda kürk torbalarımıza girip uyumaya girdiğimizde oldukça geç olmuştu.
ama uzun süre sonra şarkılarımızı, şakalarını ve kahkahalarını duyabiliyorduk. Kamp ateşinin etrafında oturup komik hikayeler anlatan sürücüler Sibirya yolculuğu. Ertesi sabah gün doğmadan çok önce kalktık ve bir siyah ekmek, kurutulmuş balık ve çaydan oluşan aceleyle kahvaltı yaptık. Köpekler, çaydanlıktan gelen suyla kızak koşucularımızı ıslatın üzerlerini buzla örtmek, kamp ekipmanlarımızı hazırlamak ve yurtun etrafındaki Tamarek ormanının sığınağını bırakıp Sürdü Malmovka Nehri arasında yer alan büyük karlı sahra üzerine ve Penjinsik Körfezi. Burası ıssızlık diyarıydı. Büyük bir düzlem bozkırı, yorgun göz için okyanus kadar sınırsız, uzanmış her yönden, uzak ufka kadar, tek bir ağaç ya da çalı bile yok beyaz, karlı yüzeyini hafifletmek için. Hiçbir yerde bir iz görmedik hayvan ya da bitki yaşamı, yaz, çiçek ya da sıcaklık gibi herhangi bir öneri güneş ışığı, fırtına sürüklenmiş karın kasvetli israfını aydınlatmak için. Beyaz, soğuk ve sessiz, önümüzde uçsuz, donmuş bir okyanus gibi duruyordu, sönmekte olan ayın ince hilaliyle hafifçe aydınlanıyordu doğuya ve auroranın garip mavi lentleri vardı, yarışa gidiyordu kuzey ufku boyunca hızla ileri geri gidiyordu. Güneş olsa bile güneyde donmuş nemin bir sisi içinde devasa ve ateşli bir yükseliş, kasvetli kışa hiçbir sıcaklık ya da yaşam katmıyor gibiydi manzara. Sadece mavi, titrek bir parıltıyla boğuldu, donuk kırmızı bir parıltıyla aurora akımları ve ay ile yıldızların beyaz ışıltısı, karı fırtınalı bir gün batımı gibi hafif bir renkle boğdu ve aydınlattı kuzeybatıda bizi şaşırtan muhteşem bir serapta tanıdık sahnelerin ciddi bir alay edilmesi. Kuzey büyücüsünün asası ıssız, karlı bozkıra dokundu ve aniden mavi bir renkte oldu tropikal göl, uzak kıyısında duvarlar, kubbeler ve geniş bir doğu şehrinin ince minareleri. Zengin yaprak kütleleri berrak mavi suyun üzerinden sarkılıyor gibi görünüyordu ve suyun üzerinde yansıyordu. Derinlikler, üstteki beyaz duvarlar ise ilk kez yükselen güneş. Kışın yazın, hayatın illüzyonu hiç olmamıştı ölüm, daha elle tutulur ya da daha mükemmel. Biri neredeyse içgüdüsel olarak baktı etrafında durarak, tanıdık nesneleri görünce kendine emin olmak için bir rüya değildi. Ama gözleri tekrar kuzeybatıya döndüğünde loş mavi göl, Serap'ın enişsiz titrek hatları hala onunla doğaüstü güzellikleriyle ve bulut başlı kuleler ile karşılaştı ve muhteşem saraylar, gizemli ciddiyetleriyle azarlıyor gibi görünüyordu şüphe, onları bir rüyaya bağlayacaktı. Parlak hayalet soldu, parladı ve tekrar belirsizliğe ve harabelerinden soldu gül kuvarstan yapılmış iki devasa sütun yükseldi ve yavaş yavaş başkentlerini birleştirip büyük portal gibi devasa bir kemer oluşturdular cennetin. Bu da büyük bir kaleye dönüştü ve devasa basçınlar ve destekler, yan kuleler ve derin embrasürler ve gölgeleri ve perspektifi olan belirgin ve yeniden giren açılar gerçeklik kadar doğal. Ve sadece uzaktan da değildi ki aldatıcı seraplar oluşmuş gibiydi. Bir karga, üzerinde duruyor yaklaşık 200 yard mesafedeki kar abartılıydı ve tanınmaz derecede bozulmuş ve bir keresinde, biraz oyanmıştı grubun geri kalanının arkasında, uzun bir sıra görünce şaşırdım. Havada hızlıca hareket eden gölgeli köpek kızakları kısa bir mesafede ileride, yerden 8 ya da 10 feet yükseklikte. Mok kızaklar ters pozisyonda duruyordu ve sahte köpekler yürüyerek yürüyordu. Ayakları havada, ama onların taslakları neredeyse aynı derecede açıktı gerçek kızakların ve gerçek köpeklerin altındaki köpekler gibi. Bu fenomen sadece bir an sürdü, ama ardından başkaları geldi aynı derecede tuhaftı, ta ki sonunda görüşümüze olan inancımızı tamamen kaybedene kadar ve biz inanmadıkça hiçbir şeyin varlığına inanmazdık ellerimizle dokunuyoruz. Karın üzerindeki her çıplak tepe veya karlık nesne etrafında en aldatıcı görüntülerin oluştuğu bir çekirdekti ve 2 ya da 3 kez kurtların peşinden tüfeklerimizle başladık ya da siyah tilkiler, yakından bakınca hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı ama kargalar. Işık ve atmosferin böyle olduğunu daha önce hiç bilmemiştim kırılmaya uygun ve boyut olarak hiç bu kadar kandırılmamıştı, kardaki nesnelerin şekli ve mesafesi. Malmovka'daki yurttan ayrıldıktan sonra hiç odun görmemiştik nehir ve ateşsiz kamp yapmaya cesaret edemeyerek 5 yıl boyunca yol aldık gece karanlığından saatler, sadece yıldızlar ve mavimsi bir aurora tarafından yönlendirilir. Kuzeyde deplasman oynuyordu. Yoğun soğuk, don her şeyin üzerinde büyük miktarlarda oluşuyordu nefeslerimizle dokunulmuş. Sakallar donmuş, karışık bir yığın oldu demir tel, göz kapakları uzun beyaz buz kenarlarıyla ağırlaştı ve dondu göz kırptığımızda birlikte,
köpeklerimiz ise yoğun bulutlarla sarılmıştı. Buhar, karlı kutup kurtlarına benziyordu. Sadece sürekli koşarak kızaklarımızın yanında ayaklarımızda herhangi bir yaşam hissi tutabilir miydik? Saat 8'ler civarında, birkaç dağınık ağaç karanlık bir şekilde yükseliyordu. Eastern Sky ve önde gelen sürücülerimizden neşeyle bir haykırış ahşap keşfi. Yuzinova adında küçük bir dereye ulaşmıştık. Osin, Ova, Giziga'nın 75 verst doğusunda, tam büyük bozkırın ortası. Sonrasında bir adaya gelmek gibiydi, uzun süre denizde kalmıştı. Köpeklerimiz durdu ve kıvrıldı, karın üzerinde küçük yuvarlak toplar haline gelir, sanki uzun günün yolculuğu sona erdi, sürücülerimiz ise hızla ve sistematik olarak Sibirya'nın yarı yüzlü kampı olarak ortaya çıkardı. 3 kızak şunlardı birlikte çekildi, böylece yaklaşık 10 kişilik küçük bir yarı kapalı oluşturdu feet kare, karın içi tamamen kürekle temizlenmişti ve 3 kapalı tarafın etrafında bir kar kalesi gibi yükselmiş ve devasa bir açık uçta izleyici çam dallarının ateşi yapıldı. Alt kısım bu küçük kar mahzeninin 3 ya da 4 derinliğine kadar dökülürdü, söğüt ve kızakız dallarıyla inçlerde, dağınık ayı derileri serilmişti, sıcak, yumuşak bir halı yapmak için aşağıya indik, kürklü uyku tulumlarımız da düzenlendi gece için. Bir mum kutusundan improvizasyon yapılmış küçük bir masada, ortasında duran Yegor kısa sürede 2 bardak buharlı su koydu, sıcak çay ve birkaç kuru balık. Sonra kendimizi esnetmek ayı derisi halımızda, ayaklarımız ateşe doğru, lüks tarz sırtımızı yastıklara yaslayarak sigara içiyor, çay içiyor ve hikayeler anlatıyor mükemmel bir rahatlıkla. Akşam yemeğinden sonra sürücüler kuru dalları yığdılar. Ateşin üzerine çam gibi sürdü, ta ki sıcak bir kızıl sütun yukarı gönderene kadar alevler 10 feet boyunda, sonra resmizil bir grup halinde toplanıyorlar yangın etrafında, saatlerce vahşi hüzünlü şarkıları söylediler. Kamçadılız ve bitmek bilmeyen zorluk ve macera hikayelerini anlatıyordu büyük bozkırlar ve buzlu deniz kıyıları boyunca. Sonunda Büyük Orion takım yıldızı yatma saatini işaret ediyordu. Hırlama kargaşasında ve savaşan köpeklere günlük kurutulmuş balık verildi, her biri, terle nemli kürk çorapları çıkarılıp kurutuldu ateşin yanında ve en ağır kürklü kuklankalarımızı giyerek sürünerek ilerledik, ayaklarımızı ayı derisi çantalarımıza sokup başımızın üzerine çektik ve uyudu. Açık ve karanlık bir kış gecesinin ortasında bir kamp, garip, vahşi bir görünüm. Gece yarısından kısa bir süre sonra soğukla uyandım, ayaklarımı bastım ve bir dirseğim üzerine kalkarak başımı kendi yerimden çıkardım, yıldızların yanında saati görmek için buz gibi bir kürk çantası. Yangın sönmüştü, kırmızı bir yığın gibi tüten közlere dönüştü. Yeterince ışık vardı, yüklü kızakların koyu hatlarını ayırt etmek için, kürklü adamlarımızın formları, ateşin etrafında gruplar halinde yatan ve buz gibi köpekler, yüzlerce küçük tüylü topa kıvrılmıştı kar. Kampın sınırlarının ötesinde, ıssız bozkır uzanıyordu, uzun karlı dalgalar dizisinde yavaş yavaş karışan büyük beyaz donmuş bir okyanus ve uzaklarda kaybolmuşlardı gecenin karanlığı. Yüksekte, neredeyse karanlık bir gökyüzünde, Orion ve Pleiades'in parlak takım yıldızları parıldıyordu, gün doğumu arasındaki uzun, yorgun saatleri işaret eden göksel saatler ve gün batımı. Aurora'nın mavi, gizemli lentleri titriyordu. Kuzey, şimdi açık parlak çizgilerle zirveye doğru yükseliyor, sonra sessiz kamp üzerinde büyük görkemli kıvrımlarla ileri geri sallanıyor, sanki bilinmeyen bölgelerden gelen maceracı gezginleri uyarıyormuş gibi kutup çevresinde. Sessizlik derin, baskıcıydı. Sadece kulaklarımda kanın nabız atışı ve ağır nefes alış, ayaklarımın dibinde uyuyan adamlar, evrensel durgunluğu bozdu. Aniden bir şey yükseldi gece havasında, uzun, hafif, ağlayan bir çığlık gibi, bir çığlık insanın acı çektiğinin sonucunda olduğu bir zaman. Yavaş yavaş şişmeye başladı ve derinleşti, sanki tüm atmosferi kendi havasıyla doldurmuş gibi göründü. Hüzünlü bir ses sesiyle, sonda alçak, umutsuz bir sesle sönüyor inleme. Bu, bir Sibirya köpeğinin işaret ulumasıydı, ama çok vahşi ve arktik gece yarısı sessizliğinde inanılmaz görünüyordu ki damarlarımda akan şaşkın kanı çok ilerime gönderdi parmak uçları. Bir an içinde hüzünlü çığlık başka bir köpek tarafından kabul edildi, daha yüksek bir anahtarda, 2 ya da 3 tane daha birleştirildi, sonra 10, 20, 40, 60, 80, ta ki 100 köpek sürüsü uluyana kadar bir cehennem korosu bir arada, havayı oldukça titriyor sesi gibi, sanki büyük bir orgun ağır basından geliyormuş gibi. Tam 1 dakika boyunca gökyüzü ve yeryüzü bağıran, çığlık atan şeytanlarla dolu gibiydi.
Sonra teker teker yavaş yavaş azalmaya başladılar, doğaüstü bir karmaşa kısa süreliğine giderek daha da söndü, sonunda ise böyle sona erdi uzun, tarif edilemez derecede hüzünlü bir inilti başladı ve her şey sessizleşti. Adamlarımızdan biri ya da ikisi uykularında huzursuzca hareket ediyordu, sanki hüzünlü ulumalar rüyalarıyla hoş olmayan bir şekilde karışmıştı. Ama hayır, biri uyandı ve ölüm gibi bir sessizlik tekrar gökyüzü ve yeri sardı. Aniden aurora parlak bir parlaklıkla parladı ve kılıçları sallayan kılıçlar büyük yarım daireler halinde ileri geri kaydırdı. Karanlık yıldızlı gökyüzü ve karlı bozkırı geçici bir ışıkla aydınlatıyordu. Renkli parıltıları, sanki cennetin kapıları açılıyormuş gibi ve göksel şehrin göz kamaştırıcı ışığına yaklaşıyordu. Kısa süre sonra tekrar sönerek kuzeyde hafif bir parıltıya dönüştü ve bir soluk yeşil lent, mızrak kadar ince ve parlak İtöriel, yavaşça zenite doğru itildi ve ona dokunana kadar saydam uçlu Orion'un mücevherli kuşağı, sonra o da soldu ve kayboldu ve kuzeyde sadece soluk beyaz bir sis bankası kaldı. Horizon, Arktik'in göksel cephaneliğinin yerini gösteriyordu. Ruhlar parıldayan kılıçları çekti ve mızrakları salladılar ve her gece yalnız Sibirya bozkırlarının üzerinde sallanıyordu. Geri sürünerek aurora kaybolurken çantama koydum, uyuyakaladım ve uyanmadım sabaha kadar. Şafak ilk dalgasıyla kamp animasyon belirtileri gösteriyor. Köpekler derin çukurlardan sürünerek çıktı, sıcak bedenleri karda erimişti, kazaklar ise buz gibi kürk paltolarından çıkıp az şeyle kaçalar etraflarında biriken buz kütlesini yapıştırır. Nefes alma delikleri, bir ateş yakıldı, çay kaynadı ve biz de dışarı sürünerek çıktık. Ateşin etrafında titremek ve aceleyle kahvaltı yapmak için uyku tulumlarımızı, çavdar ekmeği, kurutulmuş balık ve çay. 20 dakika içinde köpekler harness takılı, kızaklar paketlenmiş, koşucular buzla kaplı ve bir tane peşinde. Bir diğerinde dumanlı ateşten hızlı bir tırtıla uzaklaştık ve yola çıktık. Bir günlük yolculuk daha çorak bozkırdan. Bu monoton sürüş, kamp ve uyuma rutininde kar gün gün yavaş geçti ve 20 Aralık'ta geldik Penjinsk'in başındaki Şestakova'nın yerleşim Korak köyünde, Gülf. Bu noktadan itibaren Giziga kazaklarımız geri dönecekti ve biz Penjina'dan beklenen kızakların gelmesini bekleyecekti. Yatak takımlarımızı, yastıklarımızı, kamp ekipmanlarımızı ve erzaklarımızı indirdik. Küçük köyün en büyük yurtunun baca deliğinden, onları geniş ahşap platforma mümkün olduğunca zevkli şekilde yerleştirdim. Bir tarafta duvardan uzanan ve kendimizi karanlık, duman, soğuk ve kir izin verdiği kadar rahattı. Penjina kızaklarını beklerken Şestakova'da kısa konaklamamız, ifadesiz ve yalnız bir şeydi. Şiddetle fırtına başladı, 20'si öğle civarı, şiddetli rüzgar çok muazzam bir şekilde onu süpürdü. Köyün kuzeyindeki büyük bozkırdan gelen kar bulutları, tüm dünya bir tutulma gibi kararmıştı ve atmosfer ise yerden 100 feet yükseklikte, kelimenin tam anlamıyla beyaz kar tanelerinden oluşan sisi sürükleniyordu. Bacanın tepesine çıktım, bir kez delik açtı, ama neredeyse yurtun kenarından uçuracaktım ve, karla kör olup boğulmuş halde, aceleyle bacadan aşağı çekildim. Bütün gün yalan söylemek zorunda olmadığım için kendimi tebrik ediyordum. Böyle bir fırtınanın öfkesine açık bir ıssız ova. Tutmak kardan çıkınca, yangını söndürmek ve susmak zorunda kaldık. Bir tür ahşap kapağı olan baca deliği vardı. Böylece bize tam karanlık ve dondurucu bir atmosfer. Mum yaktık ve sıkıştık başımızın üstündeki erimiş yağla siyah dumanlı kütüklere karşı onları, böylece okuyabildik, ama soğuk o kadar yoğundu ki sonunda edebi eğlence fikrinden vazgeçmeye zorlandılar ve kürk paltolar ve kapüşonlar giyerek, çantalarımıza sürünerek denemeye çalıştık. Günü uyuyarak geçir. Karanlık yarı yeraltı zindanında kapalı kalıyorum, donma noktasının 10 derece altında bir sıcaklıkta başka bir sıcaklığımız yoktu. Kaynak. Herhangi bir duyguya sahip insanların nasıl olabileceği bana bir gizem. Böyle iğrenç evlerde yaşamaktan memnun olmuşlar, yerleşik koraklar. Tek bir kurtarıcı özelliği yok. Bacadan girilirler, baca tarafından aydınlanırlar ve baca ile havalandırılır, güneş ışığı sadece bir kez içine düşer. Yıl, Haziran'da, kışın soğuk, yakın ve rahatsız olurlar. Yaz ve sürekli dumanlı. Onları çürük bir kokuyla sarıyorlar. Yağ ve çürüyen balıklar, kütükleri jet gibi siyah ve yağlıdır. Duman ve toprak zeminleri tarif edilemez bir karışımdır. Geyik tüyleri ve pislik kuruldu ve ezildi. Onların yok mobilyalar hariç, içinde yakan mühür yağı kaseleri yosun ve siyah ahşap çukurlar arasında sırayla tabak olarak kullanılır ve koltuklar olarak da kullanıldı. Böyle bir yerde doğan çocukların durumu üzücü.
Ta ki baca direğine tırmanacak kadar yaşlıdırlar, asla görmezler. Dış dünya. Şestakova'ya varışımızdan sonraki gün hava durumu çok iyiydi, daha iyi ve Tigil'e dönmek üzere olan Kazak meranefimiz, bize veda etti ve Kamenoy'e 2 ya da 3 yerliyle yola çıktı. Dodd ve ben günü 8 ya da 10 çay içerek hayatımızı kaybetmeyi başardık, bazen sadece eğlence olarak, Cooper'ın romanlarından tuhaf bir cilt okuyordu Giziga'da aldığımız ve yüksek kayalıklarda yürürken tüfeklerimizle körfezin üzerinden tilki aramak için. Kısa süre sonra karardıkça, tam 7. gün için son çaresizlikle çay içiyorduk zaman, yurtun etrafına bağlanmış köpeklerimiz genel bir uluma başlattı ve Yagor en pervasız şekilde bacadan kayarak aşağı indi. Düzensiz bir tavır, bir Rus kazakının az önce Petropavlovk'tan geldi ve binbaşı için mektuplar getirdi. Dodd büyük bir heyecanla fırladı, çaydanlığı tekme attı, kendi çaydanlığını yere düşürdü, fincan ve tabak aldı ve baca direğine doğru telaşla koştu, ama ulaşmadan önce birinin bacaklarının yurta indiğini gördük ve bir anda benekli rengeyi derisi ceketli uzun boylu bir adam ortaya çıktı, dikkatlice 2 ya da 3 kez haç çizdi. Sanki güvenli varışı için minnettarlık ve sonra Rus'la birlikte bize döndü, selam, Zdravstvuyşa. Atko'da, nereden, diye sordu Dodd. Çabuk. Petropavlovk'tan Meir için mektuplarla, May cevabı geldi. 3 telgraf gemisi oradaydı ve Amerikan Naçalnik'ten önemli mektuplarla birlikte gönderildim. Dipnot, komutan, 39 gün ve gece boyunca Petropavlovk'tan gelen yol. Bu önemli bir haberdi. Albay Bulkley dönüşünde Kamçatka'nın güney ucuna dokunmuş olduğu anlaşılan Bering Denizi'nden ve kurye tarafından getirilen mektuplar şüphesiz neden partiyi Seyh'in ağzına indirmediğini açıklar. Ana Dyr Nehri, onun da amaçladığı gibi. Güçlü bir teşvik hissettim, mektupları açın, ama bunların herhangi bir etkisi olabileceğini düşünmeden hareketlerimle, sonunda onları bir Giziga'ya bir an gecikme, binbaşın gelmemiş olma umutuyla ama oradan Okhotsk'a gitti. 20 dakika içinde Kazak gitmişti ve biz her türlü vahşi varsayımlar kurmak zorunda kaldık. Mektupların içeriği ve tarafların hareketleri Albay Bulkley Bering Boğazı'na kadar taşındı. Pişman oldum mektupları açmadığım ve kesin olarak öğrendiğim zamanlar Ana Dyr Nehri Partisi'nin karaya çıkmadığını belirtti. Ama artık çok geçti şimdi ve sadece kuryenin binbaşı yetişmesini umabilirdik Giziga'dan başlamadan önce ve Giziga'nın göndereceğini söyledi Anadirk'ta bize haberle gelen biri. Penjina kızaklarından henüz iz yoktu ve bir tane daha geçirdik gece ve Şestakova'daki dumanlı yurtta uzun ve kasvetli bir gün daha, ulaşım bekliyordu. 2 Aralık akşamı geç saatlerde, Yagor, nöbetçi olarak hareket eden ve bacadan aşağı inen bir başka his. Yönde köpeklerin ulumalarını duymuştu Penjina'dan. Yurtun çatısına çıktık ve dinledik birkaç dakika ama sadece rüzgar duyduk ve şu noktaya vardık ki Yagor ya yanılmıştı ya da bir kurt sürüsünün uluduğunu düşünmüştü, yerleşimin doğusundaki vadide yer alıyor. Yagor ise haklıydı, vardı. Penjina yolunda köpekleri duydum ve 10 dakikadan kısa sürede uzun zamandır beklenen kızaklar genel bağırışlar ve havlamalar arasında çekildi, yurtumuzdan önce. Yeni ile konuşma sırasında geliş, Penjina adamlarından birinin söylediğini anladığımı sandım, ağzına yakın gizemli bir şekilde ortaya çıkan bir partiyle ilgili bir şey, Ana Dyr Nehri'nin ve orada bir ev inşa edenler, sanki kışı geçirme niyeti. Henüz Rusçayı anlamıyordum çok iyi. Ama hemen anladım ki uzun zamandır konuşulan Ana Dyr Nehri Parti karaya çıkmıştı ve büyük bir heyecanla ayağa kalktı, Dodd'u tercüman etmesi için çağırdı. Tüm bilgilerden anlaşılıyordu ki Penjina adamları bize küçük bir Amerikalı grubun sahip olduğu şeyi verebilirdi gizemli bir şekilde, kışın başlarında, Kağın ağzına yakın bir yerde ortaya çıktı Ana Dyr ve sürüklenmiş bir ev ile birkaç taneden inşa etmeye başlamıştı geldikleri gemiden indirilmiş tahtalar. Ne niyetleri, kim oldukları ya da ne kadar süreye gitmeyi niyetledikleriydi. Kimse bilmiyordu. Çünkü rapor gezgin gruplar aracılığıyla geldi, Amerikalıları hiç görmemiş ama görmüş olan Çukçisi başkalarından duymuştu. Haber birinden iletilmiş, Çukçis'in kampını başka birine bıraktı, ta ki sonunda ulaşana kadar Penjina'ya ve böylece Şestakova'da bize daha fazla dahil edilmişti, Amerikalıların olduğu söylenen yerden 500 mil uzaklıkta. Albay Bulkley'nin keşif çıkardığına neredeyse inanamıyorduk. Bering Boğazı'nın güneyindeki ıssız bölgede, tam Arktik bir kışın başlangıcı, ama Amerikalılar ne yapıyor olabilir ki? Orada, eğer seferimize ait değillerse, burası bir yer değildi, medeni insanların kışlık ikametgah olarak seçeceği bir konut,
Tabii çok önemli bir nesneyi gördükleri zaman. En yakın yerleşim, Anadisk, neredeyse 250 mil uzaktaydı. Ana-Dyr Nehri boyunca yaşanan bölgenin tamamen yoksul olduğu söylenirdi, ağaçtan yapılmış ve sadece gezgin Çukçi grupları tarafından yaşanmıştır. Ayrıca tercüman olmadan oraya inen tarafın hiçbir yolu olmazdı, bu vahşi, kanunsuz yerlilerle bile iletişim kurmak ya da her türlü ulaşım aracı. Eğer Amerikalı varsa orada kesinlikle çok hoş olmayan bir durumdaydılar. Dodd ve ben konuyu neredeyse gece yarısına kadar konuştuk ve sonunda sona erdirdim. Anadirsa vardığımızda güçlü bir grup oluşturacağımızı söyledim. Deneyimli yerliler, 30 günlük erzakları alıp ilerleyin Pasifik kıyısına köpek kızaklarıyla bu gizemli arayışlara doğru yola çıktı Amerikalılar. Oldukça yenilikçi ve tehlikeli bir macera olurdu, ilginç olmak ve eğerse, Ana-Dyr kışın, daha önce hiç başarılmamış bir şey yapmalıyız ve hiç denemeden başka bir kez denemedi. Bu sonuca ulaştık, kürk torbaları ve açık kutup denizine doğru yola çıktığımızı hayal ettim. Sir John Franklin'in araması. 23 Aralık sabahı, hava yeterince aydın olur görmez tütün, erzak, çay, şeker ve ticaret mallarımızı üzerine yükledik, Penjina kızaklarına biner ve Sığçalılık vadide yukarı doğru ilerlerdi. Şestakova Nehri, büyük bir sırtın bir kolu olan dağlık bir sırta doğru Stanavoy Sıra Dağları, derenin kaynağı buradadır. Geçtik. Öğleden sonra erken saatlerde, yaklaşık 1000 feet yükseklikte ve kuzey yamacından hızla aşağı kayarak dar bir vadiye girdi. Aklan Nehri boyunca büyük bozkırlara açılmıştır. Hava açıktı ve çok soğuk değildi. Ama vadideki kar derin ve yumuşaktı, ilerlememiz ise kışkırtıcı derecede yavaştı. Umardık gece Aklan'a varmak ama gün çok kısaydı ve yol çok kısaydı, kötü ki karanlıktan sonra 5 saat yolculuk yaptık, sonra 10 saat durduk nehrin güneyinde Verstler. Ancak ödüllendirildik, 2 çok güzel sahte ay ve muhteşem bir yama bularak izleyici çam ağacı, bize muhteşem bir yetecek kadar kuru odun sağladı, kamp ateşi. Ruslar tarafından Kedrovnik, Kehdrovnik olarak bilinen ve İngilizce çevirisinde tercüme edilen ilginç ağaç veya çalılık Rangel'in seyahatleri, izleyici sedir, olarak en benzersiz örneklerden biridir, Sibirya'nın yapımları olarak gösterildi. Buna ağaç mı diyeceğimi pek bilmiyorum, bir ağaç mı çalı, ya da bir asma, çünkü daha çok özelliklere sahiptir, üçü de birbirine pek benzemiyor. O her şey kadar cüce bir çam ağacına benziyor, şaşırtıcı derecede kıvrımlı, eğri ve bükülmüş gövde, yatay olarak büyüyen bir gövde gibi yerdeki ihmal edilmiş sarmaşıklar ve dik dallar yayıyor karın içinden. Yaygın beyaz ayakkabının iğne ve kozalaklarına sahiptir, çam ağacı gibi dik durmaz, büyük bir şekilde büyür, birkaç yarddan birkaç dönüme kadar uzanan alanlar. Bir adam yürüyebilir, kışın yoğun bir bitki örtüsü üzerine geçse de, sadece birkaç kişi görüyorum, keskin yeşil iğnelerden oluşan demetler, buraya oraya doğru dışarı çıkıyordu kar. En ıssız bozkırlarda ve en kayalık yerlerde bulunur, Okhotsk denizinden Arktik okyanusuna kadar dağ yamaçları ve öyle görünüyor toprağın en ıssız olduğu ve fırtınaların en bol olduğu yerlerde en bol şekilde yetişir, en şiddetlisi. Büyük okyanus benzeri ovalarda, her şeyden yoksun bitki örtüsü, bu izleyici çam karın altında gizleniyor ve örtüyor zemin, bazı yerlerde mükemmel bir buruşuk, bükülmüş ve birbirine kilitlenen sandıklar. Nedense her zaman ölüyor gibi görünüyor, belirli bir yaşa ulaştı ve nerede bulursanız yeşil dikenli yaprak örtüleri, ayrıca kuru beyaz gövdelerde çılın gibi yanıcı bulursunuz. Gezgin korakların neredeyse tek odunu sağlar ve Çukçiler ve onsuz Kuzeydoğu Sibirya'nın birçok bölgesi insan tarafından kesinlikle yaşanamaz hale gelir. Onlarca gece Sibirya'da keşifler yapmaya zorlanmalıydık, kamp yapmaya zorlanmalıydık. Ateş, su ya da sıcak yiyecekler, doğa her yere sağlamış olsaydı bol miktarda çam ağacı ve karın altında saklanarak yolcuların kullanımı. Ertesi sabah erken saatlerde vadideki kampımızdan ayrıldık, itilerek Aklan adı verilen büyük ve yoğun ormanlık nehrin karşısında ve kuzeyinden uzanan büyük bozkıra girildi, Anadirsa doğru yüzünden yüzü. 2 gün boyunca bu çorak üzerinde yol aldık, karlı bir ova, bitki örtüsü yoktu, sadece boğuk ağaçlar ve alanlar, ara sıra akarsuların kıyılarında uzanan çam ve hayat yok, bir ya da iki tek kuzgun ve bir kırmızı tilki hariç. Karamsar ve kasvetli manzara 2 kelimeyle tanımlanabilirdi, kar ve gökyüzü. Ben Sibirya'ya nihai başarıya tam güvenle gelmek. Rus-Amerikan telgraf hattı, ama daha derine indikçe kırsalda ve onun tam bir ıssızlığını gördüm, giderek daha az büyüdüm, sanguine.
Giziga'dan ayrıldıktan sonra neredeyse 300 yol kat etmiştik Versats, direkleri elde edebileceğimiz sadece 4 yer bulmuştu ve sadece 3 yerleşimden geçmişti. Tabii daha iyisini bulabilseydik geçtiğimiz güzergahtan daha fazla, Sibirya'nın telgraf hattı başarısız olurdu. Bu zamana kadar olağanüstü güzel hava tercih edilmişti ama fırtınaların sık sık yaşandığı bir mevsimdi ve Noel gecesi kükremeyle uyandığıma şaşırmadım. Rüzgarın ve karın tıslayan sesi korumasız kamp yaptı ve köpeklerimizi ve kızaklarımızı gömdü. Bir hafif bir Sibirya purgası, gah eşittir kar fırtınası. Bir kenar kamp kurduğumuz küçük derenin kenarındaki ağaçlar bizi koruyordu fırtınadan bir ölçü olarak ama Bozkır'da olduğu gibi bir fırtına estiriyor. Her zamanki gibi gün ışıkında kalktık ve denemeye çalıştık seyahat, ama ağaçların örtüsünü terk eder etmez köpekler neredeyse kontrol edilemez hale geldi, kör ve yarı boğuldu uçan kar ile tekrar ormanın içine geri sürüldük. Öyleydi 30 feet mesafede görmek imkansızdı ve rüzgar öyle bir öfkeyle esiyordu ki köpeklerimiz buna dayanmazdı. Kızaklarımızı bir tür olarak birleştirdik sürüklenen karın karşısında göğüs işlerinden dolayı tüy torbalarımızı aşağıya serdik arkalarından sürünerek girdik, başımızı geyik derisiyle kapattılar ve battaniyeler ve uzun, kasvetli bir kuşatmaya hazırlandı. Böyle bir şey yok tamamen, umutsuzca kasvetli ve rahatsız edici, bir fırtınada Sibirya bozkırı. Rüzgar öyle şiddetle esiyor ki çadırın ayakta durması mümkün değildir. Yangın yarı yarıya söndü sürüklenen karla ve gözleri duman ve kül ile doldururken hiç yanık, gürültü yüzünden konuşmak imkansız rüzgarın ve karın yüzüne vurması, ayı derisi, yastıklar ve kürkler yarı erimiş karlı yağmurla sert ve buz gibi olur, kızak gömülmüştür ve mutsuz yolcunun yapabileceği hiçbir şey kalmıyor sadece uyku tulumuna sürün, başını kapat ve titreyerek uzaklaş uzun, kasvetli saatler. Bu fırtınada 2 gün boyunca karın üzerinde uzandık, neredeyse tamamını harcadık kürk torbalarımızda geçirdiğimiz zaman ve soğuktan ağır acı çekmek. Uzun, karanlık geceler. 28'inde, sabah saat 4 civarında, fırtına dinmeye başladı ve saat 6'da kızaklarımızı kazmıştık ve devam ediyordu. Stanavoy dağlarının alçak bir çıkıntısı vardı kampımızın 10 verst kuzeyinde, adamlarımız ise gün doğmadan önce o tarafta muhtemelen daha fazla kötü olmamalıyız Penjine'ye varana kadar hava durumu vardı. Köpek mamamız tamamen bittik ve önümüzdeki 24 yıl içinde anlaşmayı yapmalıyız mümkünse saatler. Rüzgar karı sertçe savrulmuştu, köpeklerimiz 2 günlük dinlenmişti ve gün doğmadan geçtik. Sırtı ve kuzey yamacında küçük bir vadide durdu çay içmek için dağ. Bütün gece seyahat etmek zorunda kaldığında, Sibirya yerlileri her zaman hemen önce durmayı alıştırır gün doğumu ve köpeklerinin uyumasına izin vermek. Onlar, eğer bir köpek henüz karanlıkken uyuyor ve 1 saat sonra uyanıyor ve güneşin parladığını görünce, tam bir gece geçirdiğini sanacak dinlenecek ve yorulmayı düşünmeden tüm gün seyahat edecek. Ancak başka herhangi bir saatte 1 saatlik mola hiçbir işe yaramayacak. Olarak köpeklerimizi onların bütün gece uyuduk, onları uyandırdık ve vadinin aşağısına doğru yola çıktık Penjina nehrinin bir kolu olan Uskanova adıyla bir kola doğru, Ooskan, Ova. Hava açıktı ve çok soğuk değildi, hepimiz hoş değişimin ve kısa 2 saatlik güneşin tadını çıkardım. Güneş beyaz zirvelerin arkasına batmadan önce bize güvence verildi. Stanavoy. Tam kararma olduğunda, 15 mil uzaklıktaki Kondra nehrini geçtik Penjina ve 2 saat sonra başka bir saatte umutsuzca kaybolduk büyük seviye bozkır ve 2 ya da 3 ayrı ve şaşkın partiler. Kondra'yı geçtikten kısa bir süre sonra uyuyakalmıştım ve nasıl ilerlediğimizden ya da nereden ilerlediğimizden en ufak bir fikrimiz yoktu gidiyorduk, ta ki Dodd omzumu sallayıp, Kenan, kaybolduk. Bir adamı uyandırmak için oldukça şaşırtıcı bir duyuruydu, ama Dodd pek ilgilenmiyor gibi göründüğünden, ona şu temin ettim umurumda değildi ve yastığıma uzanarak tekrar tamamen uyudum şoförümün Penjina'yı bir ara bulacağından memnundum gece. Yıldızların rehberliğinde, Dodd, Gregory ve ben, bir kızakla bizimle kalan ve doğuya döndü, yaklaşık 9 saat Penjina nehrine yerleşimin bir yerinde geldi. Buzun üzerinde çalıştırdık ve kısa bir mesafe gitmiştik ki nehirden aşağı inen 2 ya da 3 kızak gördüm. Erkekleri bulduğuna şaşırdım gecenin o saatinde köyden uzaklaşırken çağrıştık onlara, selam, diye bir, selam olsun. Selam. V ve Koda Yaydetya, nereye gidiyorsun? Penjina'ya gidiyoruz, sen kimsin? Biz Gizicintsiyiz, o da Penjina'ya gidiyoruz, ne aşağı iniyorsun nehir için?
Köyü bulmaya çalışıyoruz. Şeytan al, bütün gece seyahat ediyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Bunun üzerine Doğd yüksek sesle kahkaha attı ve gizemli kızaklar yaklaştıkça, sürücülerinde 3 kendi adamımızı fark ettik. Kararmadan kısa süre sonra bizden ayrılmışlardı ve şimdi ayrılmaya çalışıyorlardı. Okhotsk denizine doğru nehir boyunca aşağı inerek Penjine'ye ulaşabilirsiniz. Biz köyün bu durumda olmadığını onlara ikna etmekte zorlanıyordu yönlendirme. Sonunda bizimle birlikte geri döndüler ve bir süre sonra gece yarısından sonra Penjine'ye girdik, uyuyan sakinleri uyandırdık bir dizi doğaüstü bağırışla, 50-60 köpeği şaşırttı böyle erken bir huzursuzluğa karşı uluyan bir protesto ve tüm yerleşim genel bir kargaşaya dönüştü. 10 dakika içinde ayı derisine oturduk, sıcak bir ateş yanarken sıcak bir Rus evi, fincan ardına kokulu çay içiyor ve gecemizin maceralarını konuşuyoruz.